Merhabalar Boğa ve yükselen Boğa sevgili dostlar. Yeni hafta, yılın ikinci haftası ve bu hafta çok önemli bir hafta. 2025'i biliyorsunuz tarih yazacak tarihleri vardı ve yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Ve bir tanesi pazartesi günü. Mars artık Yengeç Burcu'na geçiyor retro olarak. Dolayısıyla da 29 derece Yengeç'ten başlıyor ve 25 Şubat'a kadar Yengeç Burcu'nda retro. Çok uzun bir süre. Yaklaşık 4 ay 18 Nisan'a kadar da burada olacak. Peki boğalara hangi alanda neler getirecek? Öncelikle zaten bir süreden beri bazı boğaların gündeminde kendi gündemleri varken ama aslında ikinci bir olay da var gündemlerin. İşte bunlar kim? Ailesi içinden kişiler, yakınları, belki kardeşleri, yapmak, girişmek istediğiniz işler, eğitim olabilir. Biraz mücadele içindesiniz. Çok heyecanlısınız. Para evinizden bir Jüpiter geçiyor ama Mars buradan geçerken 25 Şubat'a kadar retro olarak gideceği için özellikle yakın çevrenizle aranızda bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bazıları kardeşleriyle yaşayacak. Ticaretle uğraşan, eğitimle uğraşan, atama bekleyen, öğretmen, avukat, sosyal medyada belki spiker ya da benzeri işler yapan tüm bu meslek gruplarının özellikle eğer bir boğa ve yükselen boğaysanız bu alanda ciddi bir süreç bekliyor diyebiliriz. Bazı kargaşa ve karmaşalar, geçmişten bugüne gelen aslında aksaklıklar olabilir. Uzun bir süre yani taşınma, eğitimle ilgili konular, bir zamanlar belki kariyerde bir de yenilik yaptığınız, aklınızın çok karışabileceği süreç olabilir. Özellikle de 2007'de Mars en son Yengeç Retrosu'nu o yıllarda yaptı. Yine size de aynı şeyi söyleyeceğim. 2007 yıllarına bir bakın. Fakat bu hafta yine Boğa burçlarının yönetici gezegenleri artık Venüs Balık burcunda. Şimdi destek de var aynı zamanda size. Özellikle pazartesi, salı biraz daha içe dönük bir enerji çalışabilir sevgili boğalar sizde. Bir düşünme sürecinde olabilirsiniz. Biraz karamsar, hafif sağlıkla ilgili gündemleriniz olabilir ama çarşamba, cumaya kadar olan süreçte ay burcunuza gelecek. Bu hafta koçlar, boğalar için ve ikizler için çok önemli bir hafta ve ikinci önemli konuları da boğalar yaşayacak. Çarşamba cuma arası önemli bir gündeminiz olabilir. Ciddi bir konuda bir gelişme bekliyorsanız bununla ilgili bir karar mekanizması çalışabilir özellikle. Finans konularında olabilir. Arkadaş ve yakın çevrenizle eğer bir bağlantınız varsa, bir kararsızlık yaşıyorsanız bu konuyu netleştirebilirsiniz. Özellikle kadın arkadaşlarla veya bir işle ilgili bir projede olabilir. Fikrinizde, aklınızda olan bir proje. Yine bu hafta dediğim gibi bu 2 gün önemli. Ve hafta sonu aslında Cuma'dan başlıyor. Cuma sabah saatlerinden finans konuları boğaların gündeminde olacak. Özellikle Cuma günü para beklediğin bir yer varsa, finansla ilgili bir durumun varsa buralarda belki bazılarımız aslında beklentilerini karşılamayabilir. Çünkü Merkür Cuma gününden sonra artık daha rahat bir konuma geçecek. Çünkü Oğlak Burcu'na gidecek ve bazı gidiş gelişler, seyahatler veya uzaktan beklediğiniz bir finansla ilgili konu veya bir anlaşma gibi durumunuz varsa bunlar biraz daha netleşebilir. Özellikle Cuma ve Cumartesi günü. Ve hafta sonundan itibaren de işte tam da bu alanda bir dolunaya doğru yaklaşıyoruz. Özellikle pazar günü arkadaşlar ayın 12'sinde burada 15'inde bir dolunay yaşanacak. Ani bir seyahat çıkabilir. Yakınlarınızla ilgili pazar günü bu gündemler bu arada söz konusu olur. Bir yerlere gidip gelme, birilerinin gelmesi, bir taşınma gündeminiz belki var. Benzeri konular söz konusu olabilir. Eski flörtü olan, sevgilisi olan, eski iş anlaşmaları olan boğalar için de önemli bazı gelişmeler burada yaşanabilir. Çünkü özellikle bir dahaki haftaya burada hem Venüs'ün hem Satürn'ün güzel desteklerini alacak bazı boğa burçları. Tabi bunlar doğum haritasına göre değişecektir ama sizin için daha tatmin edici bir gelir seviyesinde değiştirebilecek bazı stratejik kararlar almanız gerekebilir. Dikkatli olun. Mars retrosu varken de işte kalkıp bir yerden bir nakliye mesela taşıma gibi konulara kalkışmayın sevgili boğa burçları. Tavsiyem sizlere bu olacak. Sağlıklı, güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.